Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Bugünkü hesap incelemedir. Ancak bu hesap inceleme KVK1'in balinası, yani KVK1'in balinası ne demektir? KVK1'de T5 açan bir oyuncuda. Çok böyle yüksek seviyede bir yatırım değil ama 10 bin doları rahatlıkla harcayan bir hesabı inceleyeceğiz. Bakalım bu hesaplarda neler var neler yok ve savaşa kendisini hazırlaması gerekiyor. Hesabın bütün detaylarını bakacağız beraber. O yüzden hepinizden bu videoya, bu hesap incelemeyi bakmadan önce, izlemeden önce birer tane beğeni atarsınız ve eğer ki yorumlar kısmında sağ kaydırırsınız, hype'larsınız, vallahi çok seviniriz. Abi abone ol kısmı ücretsizdir ya. Böyle bir tıklamadır yani. Bir tıklama yapın ya. Hiçbir şekilde hiçbir problem olmuyor. Çekilişlerimiz de oluyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yorum yazan oyuncuların ve abone olan oyuncuların tabii ki arasında haftada 2 kişinin hesabını ücretsiz bir şekilde inceleyeceğiz. Ancak ücretli isterseniz tabii ki hem koçluk hem hesap inceleme Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Hesapta neler var neler yok hep beraber inceleyeceğiz. İlk başında hesap 4093 krallığında. 4093 krallığında bir T5 hesabı. O yüzden bütün 4093'e selamlarımızı ileteceğiz. Bakalım bu krallıkta, ya bu hesapta aslında neler vardır? Krallıkta değil, hesapta neler vardır? İlk etapta paketleri bakıyoruz. Burada yükleme ödüllerin paketi gelmiştir ve buradan hesabın sahibi kendisi alıyor. Dizinin incileri zaten buradan bir ufaktan bir harcama yapmıştır. Ve buradan da tabii ki en yüksek, yani yumurta etkinliği de vardır. Günlük özel teklifte de Chow Chow'u alıyor şu an. Çok doğru bir seçim. Tedarik deposunda 3 tane paketi alınmıştır. Ve geri kalan da cevher mağazasında zaten cevher mağazanın her yerini boşaltmıştır arkadaşlar. Çok sağlam bir yatırım vardır. Üzerine 222K ya 223K bir cevher vardır. VIP 14 görünüyor. 46-47 milyonluk bir hesap. VIP 14, VIP 15'e, yani bu hesap eğer ki hesap KYK1'de savaşmak istiyorsa ve gerçekten de az para, yani az hızlandırma harcamak istiyorsa bu hesap kesinlikle ve kesinlikle VIP 15 olmalı. Niye? Çünkü iyileştirme hızını %50 alıyor. Eğitim hızını da %20 olacak. Eylem puan sınırı ve buradan da gördüğünüz gibi toplama hızı ve eylem puan dolumu da yükselecek arkadaşlar ve bu hesaba çok fazla katkısı oluyor ve bunu hiçbir zaman unutmasın. O yüzden savaşlar önce kesinlikle VIP 15 olmalı hesap. Zaten paketleri çekiyor. Çok da az bir şey kaldı zaten. VIP kısmına bakarsak buradan tamamen gösteriliyor. Kaçka? 37K bir cevhere, bundan harici yani hesap VIP 15 oluyor. Hesap 47 milyonluk, 15 milyon birleş puanı var. Aslında hiç savaşmamış yani. İç savaş vs çok düşük bir şey, bir seviyede yapılmıştır ve Almanya medeniyetinde duruyor hesap. Hesabın asker kısmına bakarsak burada 364K süvarisi vardır. Yani bir kıta süvari vardır, ancak savaşlar için bir tık daha yani süvari eğitmesi gerekiyor. Sonuçta bu hesap ya rally açacak ya açık alanda olacak. Yani bir kısmını öyle veriyor. O yüzden 410K'ya falan gayet iyi oluyor. Geri kalan askerleri şu an T4'tür, yani T5'i açmış bir hesaptan bahsedebiliyoruz. Daha fazla bilgiyle komutanlar C, ekipman C ve buradan da gördüğünüz gibi 147K ölüsü vardır. 314 milyonda kaynak desteği burada bulunuyor. Teknoloji kısmına bakarsak burada direkt buralar zaten full olması gerekiyor. Çünkü T5 açmak böyledir. Buradan da süvarisi tamamen tamamdır arkadaşlar. Piyadesi 7-7, okçusu da 7-3 vardır. Bakalım buradaki teknolojiden neler yapmamız gerekecek ve hesapta neler yapması gerekiyor. Hesap genel olarak zaten T5'tir arkadaşlar ve süvari oynuyor. Bakalım neler var. İlk başında dükkan kısmında buradaki cevherle ya da şeylerle hızlandırmaları vesaire hepsini almıştır. Zaten hızlandırmayı hiçbir şekilde bırakmamış. Materyalleri de almıştır. Gayet iyi ve gayet doğru bir seçim. Buradan da rastgele süvari taslak kısmını sandığı da almıştır. Bakalım geri kalan neler var? Hesapta neler vardır? Burada kaynak üzerinde 858 milyon bir gıda vardır. 50 milyon bir odun vardır. 775 milyon taş vardır. 618 milyon altın vardır. Ancak burada odun baya düşüktür. Yani bu hesap neredeyse odunu yoktur. Yani sadece süvari oynayacak diye böyle bir şey yapmış olabilir. Asker kısmına geçersek buradan da 166K bir piyadesi vardır. Ancak ben olsam yani bir tık daha yatırım yapabilirim yani. Yatırım yapabilirim derken
Arkadaşlar yanlış anlamayın. Zaten bu hesap şu an KYK1'de herkesin birçok kişiyi eziyor, geçiyor. Yani T5'tir. Bir kıtası yeterlidir. Ancak ben olsam bu kadar yatırım yaptıysam bir tık daha piyadeyi hatta T4 olsa bile çünkü şu an hesabın teknolojisi çok yüksek. Ve bu teknolojiyle rahat bir şekilde herkesi dövebiliyor yani. Ben olsam bir 210K, 260K piyadeyi de T4 bile çıkarsam çıkartırım abi. Burada bir kıtayı da zaten piyadeyi çıkartacağım. Piyade ekipmanları mavi de olsa yeterlidir. Hesabın üzerine kaynak vardır ama bir ben olsam yani biraz daha odun alırım yani belki bir piyadeyi de dikkatimi çekebiliyor. 1.2 gıda, 506 milyon, 560 milyon odun, 1 milyar taş, 939 milyon altındır. Kaynaklar iyidir, idare eder KYK1'de bir tık daha alırsa çok iyi olur. Hızlandırma kısmına bakarsak 83 gün iyileştirmesi var. Gayet yüksek bir rakam. 66 gün eğitim hızlandırması var ki bununla gayet düzgün bir şekilde yani böyle kaç 50K 60K daha 70K T5 Suare'yi çıkartabiliyor. O da bir valide falan yapabiliyor. 151 günde genel hızlandırması vardır. Hesapta zaten paket çekildiği için bu hızlandırmalar yeterlidir ve yine de alacak daha problem çıkmayacak. Yani gayet düzgün bir şekilde hızlandırması vardır. Güçlendirmeler kısmında burada 8 tane %50 kapasitesi vardır. 2 tane %10 savunması vardır. Aslında bu hesapta %10 savunma ve %50 kapasitesi gayet iyi oluyor. Ama saldırı da alabiliyor. Yani buradaki saldırılarda 600 cevher 2 tane al abim. Senin saldırın daha yüksek hale gelecek. O da iyidir. Ekipman kısmına geçersek, ekipman kısmını yorumlamadan önce yine de söylüyorum. Eğer ki hala videoyu izliyorsunuz ve bir beğeni atmadıysanız veya hatta abone olmadıysanız bir beğeni atarsınız ve abone olursunuz seviniriz. Abone ücretsizdir onu size söyleyeyim. Yorumda yazarsınız çekilişe katılabiliyorsunuz. Buradan da gördüğünüz gibi bir tane kafalık yapmıştır setten ve göğüslük de Gölge Lejyon cezasını yapmıştır. Gölge Lejyon cezasının artık yani böyle bir geleneksel gibi oldu yani artık bu gölgeli jön cezası. Artık yani bir hatadır. Ben yıllardır söylüyorum yani bunu yapmayın. Ancak bazen insanlar hırslı oluyor ya bir şeyler oluyor. Bunu yapıyorlar. Sıkıntı yok. Canınız sağ olsun. KK4'ten sonra zaten ekipman bozma şeyi geliyor. O ekipman bozmadan bunu bozarsanız göğüslüğe alıyorsunuz zaten. Birkaç cevher karşılığında tamamen materyali size geri verecek. Diğer ekipmanları böyle bir şekilde Minimoto'da sağlam bir ekipman yapmıştır. Santuzu'da da bir ekipman koymuştur. Ancak piyade tabii ki askerleri biraz daha azdır. İki askerlerde yapabiliyoruz tabii ki. Bunu da hallederiz yani. Bir tık daha burada bazı şeyleri belki değiştirmiş olabilir miyiz? Yani değiştirmeye bile gerek yok yani. Bunlar gayet iyidir. Çünkü materyalleri bence süvari ekipmanlarına yatırırsa çok daha iyi olacak. Aslında buradaki ekipmanlar da şu anda gayet iyidir yani. O yüzden bu ekipmanlar herkesi zaten %80 oyuncuları parçalıyor. Krakenleri sadece parçalamıyor. Geri kalan hiç kimse bunun karşısında çıkamıyor kolay kolay. Materyal kalmamıştır. Buraya bakarsak eylem puan vardır. Yani 54K burada, 3K da burada, 57K. Buradan da yani o 15K vardır hadi diyelim. 60-70K. Bunu da ben olsam Prekaryaka'da yağmacı keserken %80'ini harcarım. Zaten günlük özel teklifi aldığı için rahat bir şekilde yapıyor. Rastgele ışınlamalar vardır ki bu ilk savaşlarda çok etkili oluyor çünkü hesapta 5'tir. Bir rastgele ışınlama ile Minimoto ile tabii ki herkesi parçalayabiliyor. 19 tane de buradaki ışınlamalar vardır tabii ki. 529 tane de altın kafa duruyor. Hesap kaç günlük? 76 günlük. Daha YSG gelmemiştir ve YSG gelecek. YSG yetişebiliyor mu? Yetişemez mi? Altın kafaları belki yetişmeyebilir ama bu hesapta problem yok. Çünkü cevheri vardır. 3 gün art arda zaten YSG çarkısı oynuyor. Savaşlar başlamadan önce bir daha YSG çarkısı geliyor. O zaman tamamen net bir şekilde fullleyecek. Bu komutanlara bakmadan önce biz bu etkinliklere geçelim. Buradaki yeni gelen etkinlikle yani buradaki bu hesapta yeni gelen etkinlikle aslında altın kafalarının kalan miktarına bu altın kafaları zaten hesap yatırım yapıyor. O yüzden bu altın kafaları bile alabiliyor yani. Buradan paketleri çekerken zaten paketi vardır. Burada paketi gördüğünüz gibi buradaki
paketle rahat bir şekilde birçoğunu alabiliyor. Ben olsam yani alırım abim. Hiçbir şekilde çekinmeyeceğim. Burada yumurtayı da 182 kere oynanmıştır. Ve burada 182 kere sadece bunu ve kafalıyı zaten oynamıştır. Kafalıyı yapmıştır ve pantolona geçmiştir. Ancak pantolonu tamamen yetişememiş. Sıkıntı yok, canınız sağ olsun. Buradan da tabii ki Altın Krallığı tamamen bitirmiştir arkadaşlar. Geri kalan diğer etkinliklerin hiçbirini kaçırma bence, İpak Yolu vesaire. Çünkü altın kafalara ihtiyacın oluyor. Komutan kısmına geçersek bakalım komutan kısmında neler vardır. Şu an burada bir minimatomuz vardır full. Ekipmanlarımız vardır. Ancak ekipmanda bir şey kısmımız eksiktir arkadaşım. Ben sana söyleyeyim net bir şekilde. Burada hatta altın kafalardan ziyade buradaki bu ekipman gerçekten işine yarıyor. Taslak tercih sandığı. Buradan da direkt Delane muskasını al abim. Yani bunu muhakkak ve muhakkak al ve Delane muskasını yap. Minimatonun %5 karşı saldırı hasarı da alacak. YSG ile birlikte gerçekten çok güçlü oluyor. Bunu da sana söylemek istiyorum. Minimato full'dür. Ekipmanları tamam, ufak bir yanlış burada olmuştur ama bu da zaten bir balina hesabından bu yanlışlarda hiçbir şekilde bir şey problem çıkartamıyor. Buradan da bir çavuşağımız vardır. 5-5-5-3 bir çavuşağımız vardır. Bir baybarsımız vardır. Şimdi ben bu hesapta Atelfleet'imiz 5-5-2-4. Totmos'a bakarsak 5-1-1-1. Totmos'ta da herhangi bir altın kafa basılmamıştır. Peki Çavuşağı'ya basılmış mıdır? Buradan yanlışlıkla 72 tane de altın kafa buraya gitmiştir. Ve bu üzücü bir şey mi? Gerçekten üzücü bir şey ama yapacak bir şey yoktur. Martel'imizde 4-1-1-1. 47 tane daha altın kafa buradan duruyor. Zaten herhangi bir şekilde bir problem yoktur. Şimdi ben olsam bu hesapta ne yapacağım? Yani ben olsam bu hesapta direkt yani hiçbir şey düşünmeden burada bir Santuz'u Atiflate, bu bir kıtam oluyor. İkinci kıtamdan da Minimato YSG yapacağım. Yani Minimato YSG abi farklı bir şey ya. KK1'de çok farklı bir şey. Ya da hatta ben böyle bir şey yapacağım. Eğer ki swap iademi de yani T5'i açabiliyorsam açarım ama gerçekten çok büyük bir maliyettir. Gerek var mı? Bence gerek yoktur KVK1'de. Bir T5 minimato yeterlidir. Yani böyle bir şekilde düşünüyorum. Ben iki kıta çıkacağım. Buradaki Chow Chow Atilflade'im her türlü işleri yapacak. Yani Chow Chow Atilflade'im bu hesapta her türlü bu mavi ekipmanla da iş yapıyor. Ufaktan çıkartırım. Ama tek kıta, bir kıtam gerçekten çok sağlam oluyor. Minimato by Bars çok iyidir. Ama ben olsam Minimato YSG yapacağım. Minimato YSG Santos'u Athlete. Bu iki kıtayı yapacağım. Burada tek kıtamı buradaki ekipmanlarımla yaparım. Yani hiçbir şey değiştirmeden sadece bu ekipmanlarla bu hesap yani bu kıta 50 milyon 30 milyon leş puanı kasarsa bile senin için kârdır. Ben sana söyleyeyim ama buradaki Minimato YSG ile birlikte en ufak yani hiçbir şey olmasa bile 350 milyon 400 milyon bir leş puanı Minimato YSG ile kasarım. YSG'yi de acele etmeye gerek var mı? Yok. Totmos burada vardır 5-1-1-1. Totmos'a hiçbir şekilde kafa basmam. Chao Chao'yu hiçbir şekilde kullanamam. Burada Minimato Baybars Santuz'u YSG de yapabiliyorsun. Yani Minimato Baybars kendisi de çok güçlüdür gerçekten. Santuz'u YSG'de yapabiliyorsun. Yani bu ikili yapabiliyorsun. Her ikili de çok güçlü oluyor. Çünkü Santuz'un buradaki gördüğünüz gibi Santuz'u beceri hasar bonusu %20 veriyor. Ve buradan da YSG'de gördüğünüz gibi buradan da beceri hasar bonusu %50 vardır. Yani toplu olarak bu ikili %70'lik bir beceri hasar bonusu oluyor. Santuzu YSG gayet iyi iş yapıyor. Minimato Baybars da gayet güzel bir şekilde iş yapacak. Kaynaklarımız tükendi. Örnek veriyorum mesela 300 milyon 400 milyon kaynaklarımız kaldı. Artık tek kıtaya döneceğim. Tek kıtam nasıl olacak? Minimato YSG. Ama ilk savaşlardan ben olsam yani bir Santuzu YSG Minimato Baybars yapıyorum. Ve hani diyeceksiniz ki ya Chow Chow'un fulldür. Yani Chow Chow'un full olması ya full olmaması bir önemi yoktur. Burada doğrudan hasar faktörü 1400 veriyor. Saldırı azaltması %40, intikal azaltması vardır. İkinci becerisi yani barbarlara karşı hasar bonusu vardır. Üçüncü beceri süvari intikal bonusu, saldırı bonusu vardır. Buradan da tabii ki iyileştirme faktörü ve kazanılan öfke vardır. Ancak Chow Chow arkadaşlar tek hedeflidir. Minimato da kendisi de tek hedefli olduğu için çok fazla bir KP kasamıyor. Yani tamam, vurduğu her kıtayı yani eritebiliyor. Ama biz açık alanda T5'i ne için açtık? Daha fazla KP kasmamız lazım. O yüzden burada ben direkt Baybars'ı tavsiye ediyorum. Alan etkilidir. 1000 hasar faktörü vardır yani.
Buradan ben olsam ben KRK2'de Minamoto Baybars kullandım. İlk savaşlarda 4. geçitlerde ben olsam yine de söylüyorum. Minamoto Baybars Santuz'u YSG yapacağım. Hadi diyelim bu ikiliyi ilk savaşlardan kullandım. Çok fazla bir verim alamadım Santuz'u YSG'den ki alıyorsun. Yine de tek kıtaya döneceğim Minamoto YSG'yi. Hesabın ekipmanları sadece dediğim gibi bir Delane muskasını buraya koyarsak çok çok iyi olur. Zaten pantolonu da yavaş yavaş yaptırabiliyor. Herhangi bir problem olmayacak. Hesap gayet iyi. Hesaptan herhangi bir problem yok. Zaten hızlandırma, cevher ve bu tarz şeyleri yaptığı için de herhangi bir yani problem yaşamayacak. 15 tane pantolon burada vardı. 9 tane de buradan çıkartırsa yani 24 tane. Ancak materyal olmadığı için bir şey yapamıyor. Ben olsam direkt söylediklerimi yapacağım ve hesabın KP'sine bakarım. Şimdi bu hesap T5'tir. KVK1'de şu an 15,5 milyon birleş puanı vardır. Ama ben KVK1'de bu hesabın en düşük hali yani 350 milyon 1 KP'yi umuyorum. Sizin düşünceleriniz bu hesabın hakkında ve KP'yi ne kadar kasabiliyor yorumlarda yazarsanız sevinirim. Tekrardan izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Siz de hesap incelemek istiyorsunuz veya koşuluk yapmak isterseniz ücrete tabi Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Veya hatta abone olun ve yorumlarda yani videonun altında yorumlarda yazarsanız haftalık 2 kişiye rastgele bir şekilde hesap inceleme ücretsiz bir şekilde oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.